Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda pek çok farklı projelerinizde değerlendirebileceğiniz tığ işi, geometrik desenli kare motif yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım kare motif modelini bebek battaniyesi, yatak örtüsü, hırka, kazak, masa örtüsü gibi projelerinizde kullanabilirsiniz. Dilediğiniz renk kombinlerini uyarlayabilir ve istediğiniz sıra kadar motifi büyütebilir ya da küçültebilirsiniz. Motifin yapılışında Himalaya Himagurumi marka koton ipler kullanacağım. Tığ numarası olarak ise 2.75 mm ile motifi öreceğiz. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olarak videomu beğendiyseniz haydi vakit kaybetmeden motifin yapılışına başlayalım. Motifin yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. 3 zincir, halkanın içerisine 2 ikili trabzan, 2 zincir, halkanın içerisine 3 ikili trabzan, 2 zincir, halkanın içerisine 3 trabzan, 2 zincir ve son kez halkanın içerisine 3 tane ikili trabzan yapalım. Sihirli halkanın ipini sıkıştırdıktan sonra 2 zincir, ilk zincirin tepesinde görünen ilmeğin içerisine kaydırma yapalım ve 1 zincir yaptıktan sonra ipi keserek koyu pembe renk ile devam edelim. Yapmış olduğumuz herhangi bir 2 zincir boşluğundan ipi sabitleyebilirsiniz. Ve bu boşluğun içerisine 4 ikili trabzan, 2 zincir, 4 ikili trabzan yapalım. Bir zincir, diğer 2 zincir boşluklarına da buradaki işlemi tekrar ederek 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan yaparak toplam 4 tane köşe oluşturacağız ve köşeler arası geçişte 1 zincir, köşelerdeki boşluklarda ise 2 zincir yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman 1 zincir, ilk trabzanın tepesine kayma dikişi yapalım ve 1 zincir yaptıktan sonra ipi keserek mor renk ile devam edelim. Herhangi bir trabzanın tepesinden ipi sabitleyebilirsiniz arkadaşlar ve buraya ilk sık iğneyi yapalım. Şimdi alttaki trabzanların tepesine yan yana sık iğne yapacağız. 2 köşe arasında bulunan zincir boşluğuna bir sık iğne, alttaki 4 trabzanın tepesine yan yana 4 sık iğne yapalım. Alt sırada oluşturmuş olduğumuz köşelerdeki zincir boşluklarının tamamına 3 tane sık iğne yapacağız. Sonraki köşeye gelene kadar alttaki trabzanların tepesine yan yana sık iğne, köşeler arasındaki boşluklara bir sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz.
Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk sık iğnenin tepesinden kayma dikişi yapalım ve bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek açık pembe renk ile devam edelim. Ve köşelerde yapmış olduğumuz 3 sık iğneden ortadaki yani ikinci sık iğnenin tepesine ikili trabzan yaparak ipi sabitleyelim. Burası bizim birinci trabzan olmuş oldu. Şimdi aynı boşluğun içerisine 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan yapacağız ve köşeyi oluşturacağız. Bir zincir, koyu pembe renk ile yapmış olduğumuz zincir boşluğundaki sık iğnenin tepesine 4 tane ikili trabzan yapalım. Bir zincir, sonraki köşede bulunan ikinci sık iğnenin tepesine 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan yapalım. Bir zincir, ikinci sırada yapmış olduğumuz bir zincir boşluğunun üstündeki sık iğnenin tepesine 4 tane ikili trabzan ve bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir zincir ve ilk trabzanın tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 3 zincir, sonraki trabzandan başlayarak yan yana ikili trabzan yapalım. Zincir ile birlikte yan yana toplam 4 tane ikili trabzan yaptık. Köşeye 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapalım. Ve sonraki köşeye gelene kadar altta yapmış olduğumuz 4 tane trabzan gruplarının her birinin tepesine ikili trabzan, aralarda yapmış olduğumuz zincir boşluklarına da bir ikili trabzan yaparak devam edelim. Köşeye geldiğimiz zaman tüm iki zincir boşluklarına birinci köşede yaptığımız işlemi tekrar edelim. Yani 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan ve diğer kenarlara da birinci kenarda yapmış olduğumuz işlemleri tekrar edelim. Sıra sonuna kadar da yapalım. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kayma dikişi yapalım ve bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek tekrar mor renk ile son sırayı yapalım arkadaşlar.
Yapmış olduğumuz herhangi bir trabzanın tepesinden ipi sabitleyerek ikili trabzan yapabilirsiniz. Köşeye gelene kadar alttaki tüm trabzanların tepesine yan yana ikili trabzan yapalım. Son sırada bir alt sırada yapmış olduğumuz işlemleri tekrar edeceğiz. Tüm köşe zincir boşluklarına 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, alttaki tüm trabzanların tepesine de yan yana ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk yapmış olduğumuz trabzanın tepesine kayma dikişi yapalım ve bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek hem sihirli halkanın ipini hem de bitiş ipini arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğimiz kadar gizleyelim. Evet, böylelikle motifimizin tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.